Rodos'a gitmeyi düşünüyor ama planlamaya nereden başlayacağınızı bilmiyorsanız bu video tam size göre. Saatlerce araştırma yapmadan Rodos'u gezebilmeniz için gereken en önemli bilgileri sadece birkaç dakika içinde öğrenmiş olacaksınız. Bu video size sadece zaman kazandırmayacak, aynı zamanda tatilinizi çok daha verimli geçirmenizi sağlayacak. Hazırsanız Rodos'u birlikte keşfetmeye başlayalım. Rodos, Yunanistan'ın en popüler destinasyonlarından biri ve dünyanın dört bir yanından ziyaretçileri ağırlayan uluslararası bir turizm merkezi. Peki adaya nasıl gidilir? Rodos'a ulaşmanın birden fazla yolu bulunuyor. Türkiye'den seyahat edenler için en popüler seçenek feribot. Özellikle Marmaris, Fethiye ve Bodrum'dan düzenlenen seferlerle adaya kolayca ulaşabilirsiniz. Yunanistan'ın iç hat feribotlarıyla da adadan adaya ulaşım mümkün. Ancak seyahatten önce güncel şartları kontrol etmekte fayda var. Bunun yanında Akdeniz ve Ege rotalarında seyahat eden çok sayıda yolcu gemisi de Rodos'a uğruyor. Rodos Uluslararası Havalimanı, Avrupa'nın birçok şehrinden direkt uçuşlara ev sahipliği yapıyor. Peki Rodos'u keşfetmek için kaç gün ayırmanız gerekiyor? Eğer amacınız sadece Eskişehir'i görmek ve kısa bir ada kaçamağı yapmaksa 1 veya 2 gün yeterli olabilir. Ancak Rodos düşündüğünüzden çok daha büyük bir ada. Merkez dışındaki yerleri de görmek istiyorsanız en az 3 veya 4 gün ayırmanız uygun olur. Böylece hem tarihi yerleri gezebilir hem de denizin tadını çıkarabilirsiniz. Şimdi gelelim konaklama konusuna. Eğer tarihi atmosferin tam ortasında olmak istiyorsanız Eskişehir çevresi harika bir tercih. Daha modern oteller, alışveriş imkanları ve hareketli bir şehir hayatı arıyorsanız Yenişehir bölgesini değerlendirebilirsiniz. Eğer tatilinizin odağında Lindos ve çevresindeki plajlar olacaksa adanın güneyinde konaklamak size ciddi zaman kazandırabilir. Şimdi sıra Rodos'un en etkileyici noktalarına geliyor. Rodos'ta görülecek yerler söz konusu olduğunda listenin ilk sırasında hiç şüphesiz Eskişehir yer alıyor. Yüksek surlarla çevrili bu bölge Avrupa'nın en iyi korunmuş ortaçağ şehirlerinden biri olarak kabul ediliyor. Dar taş sokaklarda yürürken kendinizi adeta birkaç yüzyıl öncesine gitmiş gibi hissedebilirsiniz. Şövalyeler Caddesi, Büyük Üstadlar Sarayı ve tarihi surlar burada mutlaka görülmesi gereken noktalar arasında yer alıyor. Eskişehir'den çıktıktan sonra sizi Mandraki Limanı karşılıyor. Liman girişindeki geyik heykelleri Rodos'un sembollerinden biri haline gelmiş durumda. Ayrıca birçok tekne turu da buradan hareket ediyor. Beyaz badanalı evleri, dar sokakları ve tepedeki antik akropolü ile Lindos, adanın en popüler yerlerinin başında geliyor. Akropole çıktığınızda sizi muhteşem bir Ege manzarası bekliyor. Bir diğer dikkat çekici nokta ise Kaletea kaplıcaları. İtalyan döneminden kalma mimarisi ve deniz manzarasıyla hem dinlenmek hem de fotoğraf çekmek için harika bir yer. Eğer seyahatinizi yaz aylarında yapıyorsanız Kelebekler Vadisi'ni de listenize ekleyebilirsiniz. Yemyeşil doğası ve yürüyüş parkurlarıyla adanın en çok ziyaret edilen doğal alanlarından biri. Doğayla iç içe vakit geçirmek isteyenler için Yedipınarlar bölgesi de güzel bir alternatif. Adanın iç kesimlerinde yer alan Eloza köyü, Rodos'un daha sakin yüzünü görmek isteyenler için ilginç bir durak. İtalyan döneminden kalan yapıları ve huzurlu atmosferiyle sahil bölgelerinden oldukça farklı bir deneyim sunuyor. Eğer farklı bir manzara görmek istiyorsanız adanın en güneyindeki Prasonisi'yi de listenize ekleyin. Özellikle rüzgar sörfü yapanların gözde noktalarından biri. Yolunuzun düştüğü birçok köyün sokaklarında dolaşarak ada halkının doğal hayatlarını deneyimleme şansını bulabilirsiniz. Rodos'u bu kadar popüler yapan şey yalnızca tarihi ve kültürel mirası değil. İşte adanın en güzel plajları. Şimdi gelelim ulaşım konusuna. Rodos'ta araç kiralamak adayı keşfetmenin en rahat yollarından biri. Ancak araç kiralamak istemiyorsanız endişelenmeyin.
Şehir merkezinden Lindos, Faliraki ve birçok popüler noktaya düzenli otobüs seferleri bulunuyor. Taksiler de yaygın olarak kullanılıyor. Ayrıca ilk kez gelen ziyaretçiler için hop-on hop-off otobüsleri şehrin önemli noktalarını kısa sürede görmek açısından oldukça pratik bir seçenek. Bunun yanında birçok yerel firma tarafından düzenlenen günübirlik ada turları da bulunuyor. Özellikle araç kullanmak istemeyen ziyaretçiler için bu turlar oldukça avantajlı olabiliyor. Son olarak birkaç önemli tavsiye paylaşalım. Özellikle Temmuz ve Ağustos aylarında seyahat etmeyi planlıyorsanız konaklama ve araç kiralama rezervasyonlarınızı son dakikaya bırakmamanız faydalı olacaktır. Rodos tek bir seyahatte tarih, kültür, doğa, deniz ve lezzetli yemekleri bir araya getirebilen destinasyonlardan biri. Bir gün Orta Çağ sokaklarında yürüyebilir, ertesi gün turkuaz renkli koylarda yüzebilir, başka bir günse şirin köyleri ve doğal güzellikleri keşfedebilirsiniz. İşte bu çeşitlilik her yıl milyonlarca ziyaretçinin Rodos'u tercih etmesinin en önemli nedenlerinden birisi. Umarım bu hızlı gezi rehberi seyahat planınızı kolaylaştırmıştır. Videoyu faydalı bulduysanız beğenmeyi ve yeni gezi rehberlerini kaçırmamak için kanala abone olmayı unutmayın. Yeni rotalarda görüşmek üzere, hoşça kalın.